Bakın dostlar, harika pişti. Şimdi ne zamanı? Servis zamanı. Şimdi servisimizi yapalım. Yani bunu yapması bu kadar kolay. Şimdi de Allah izin verirse ne yapıyoruz? Servisimizi yapıyoruz. Altını söndürelim. Ve şöyle biraz da yağıyla suyundan gezdirdik mi üf. Gerçekten harika oldu dostlar. Sevgili dostlar, bugün size şöyle harika bir Osmaniye yemeği yapacağım. Onun için şöyle bir bardak bulgurumuz var. Önce bulgurumuzu koyuyorum. İnce bulgur. Sonra bir bardak irmiğimiz var. Makinede de yoğuracağım için böyle cam kaseye ıslatıyorum. Şöyle bir bardakta suyumuz var. Üstüne gezdiriyorum. Ve şöyle bir kaşık da salçamız var. Güzelce de bir karıştırıyorum bunu. Bir bardak su yetmedi dostlar. Birer bardağı demek ki 1,5 bardak da su koymam gerekiyormuş. Üzerine ben bir yarım bardak daha su alıp geleceğim. Şöyle 2 bardak su koydum dostlar. Birer bardağa 2 bardak su anca denk gelir. Çünkü bu bunu çeker. Sonra üzerine bir tane de yumurtamızı kırıyorum. Bir kaşık tuzunu atıyorum. Herkes kendine göre atsın tuzunu lütfen. Sonra birazcık da şöyle pul biber koyuyorum. Herkes baharatını kendine göre atsın. Ben kullanmıyorum. Karabiber kullanmamaya dikkat ediyorum. Misafirimizin çocukları acı yemiyor. Evet. Şimdi bir bardakta yeşil mercimeğimiz var. Bunu da buraya koyuyorum. Ve bunu da Allah izin verirse haşlayacağım. Şöyle çok değil ama dostlar, birazcık. Böylece bu da tamam. Mercimeğimiz de tamam. Yoğurup yaparken görüşürüz. Ispanağımızın kökleri. Bunlar tabii ki çok önemli ve gerçekten lezzetli olacaklar. Sonra görüşürüz yoğurduktan sonra. Dostlar şöyle ıslattığımız bulgurumuzu, malzememizi buraya koyacağım. Makineden çekince. Evet, makinede yoğrulunca görüşürüz dostlar. Şöyle elinizi birazcık ıslatarak yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu çok büyük de değil, çok küçük de değil, çok minik de değil, bu boyutta dökeceğiz. Sonra da şöyle yuvarlayacağız bakın. Bu şekilde yuvarlayarak hepsini biraz yavaş yap ki insanlar görsün. Sen çok hızlı yapıyorsun. Bak böyle yapıyorum. Yani nohuttan biraz büyük olacak. Ben onu gitgide biraz daha küçültürüm dostlar. Evet, sen tebrik ediyorum bu konuda anneciğim. Ben senin gibi becerikli değilim. Anasına bak kızına al kısmı bizde yıkılmıştır. İşte görüşürüz. Görüşürüz de. Bakın sevgili dostlar, tenceremizi ocağımıza aldık. Şöyle şu kadar yağımızı koyuyorum. Siz yağını kendinize göre ayarlayın. Şöyle soğanlarımı da koyuyorum. Kaç tane soğan doğradın? Bir tane. Bir tane orta boy soğan doğradım. Bizim burada 17 TL. Sizin orada kaç para? Bilmiyorum vallahi, soğanı çok koyacak zaman yok. Bozcu'da 25 TL. Öyle mi? Yeni Mahalle'de 17 TL. Vallahi bilmiyorum. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavuralım. Sarımsağını da koyuyorum. 3 diş sarımsak. Şimdi şurada domates sosumuz var. Bundan şöyle 3-4 kaşık koyacağım. 2
4 kaşık, çok değil. Bu kadar yeterli. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi de domateslerimizi yazdan hazırladığımız için sorun yok. Salçamızı da koyuyorum. Bir yemek kaşığı koydum. Herkes ailesinin azlığına, çokluğuna göre yapsın lütfen. Bu yaklaşık bugün misafirimiz de var. 6 kişi biziz. 3 de misafirimiz 9 kişilik. Ama tabii çoğu küçük çocuk. Onları da donaklarımızı da döküyorum. Bu hem kolay hem de çok güzel bir aşırı besleyici. Şimdi suyunu da ekliyorum. Bu kadar su yeterli. Sonra suyuna bakarız, kıvamına. Şimdi bu olacaktır zaten. Şimdi şeylerini de getiriyorum. Haşlamış olduğum mercimek bir bardaktı. Ölçüsünü göstermiştim. Mercimeklerimizi de koyduk. Herhalde birazcık daha suda ilave edeceğiz dostlar. Birazcık da tuz atıyorum. Herkes tuzunu da kendi oranına göre atsın. Şimdi bakın şöyle 3 top limon. Yani 3 tane limon. Bir tanesini koyuyorum. Tadına bakacağım ona göre. Bakın şöyle hemen azıcık nohut. Her kaşığa birer tane düşecek kadar. Evet, çok az yani her kaşığa birer tane düşecek kadar. Sonra da kaynadığında köftelerimizi de koyacağız. Kaynadı. İşte harika pişecek. Sonra da servis zamanımız. Köftelerimizi şöyle koyuyorum. Böyle yapışık gibi olduğuna bakmayın. Suya gelince o açılır. Yani bu konuda rahat olun yani. Hiç demeyin ki bu nasıl olacak? Açılmaz demeyin. Allah'ın izniyle açılacaktır. Yeşil mercimekli. Evet, yeşil mercimekli, ıspanaklı harika bir Ana yemek, tencere yemeği. şöyle birazcık şey edelim. Bak hepsi dağıldı zaten. Hani dağıldı derken yapışmaz birbirine, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi böyle birazcık pişecek dostlar. Bakın dostlar, çok güzel köftelerimiz dağılmış. Hani yapışık değil, tane tane. Bakın. Şimdi birazcık daha pişsin. Allah izin verirse sevin. Bakın dostlar, harika pişti. Şimdi ne zamanı? Servis zamanı. Şimdi servisimizi yapalım. Yani bunu yapması bu kadar kolay. Şimdi de Allah izin verirse ne yapıyoruz? Servisimizi yapıyoruz. Altını söndürelim. Ve şöyle biraz da yağıyla suyundan gezdirdik mi üf. Gerçekten harika oldu dostlar. Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Dostlarım, Allah hepinizin duasını, Ramazan'daki orucunu ve her şeylerinizi Allah'ım kabul etsin. Evlerinize dirlik, düzen, huzur, bereket versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.